The Chechen rebels claim they're not only resisting, they're winning. These Chechen rebels are claiming that they now have Russian troops surrounded at two places in the city, the railway station and the airport. They believe the enemy is on the run. Потому что у нас был наш лозунг был «Свобода или смерть». И мы сегодня доказываем, что это был не пустой звук, и докажем. Свобода – вещь дорогая, за нее надо платить кровью. Herkese kahramanlar ülkesi, Şeyh Şamil'in memleketi Çeçenistan'dan selamlar. Dün akşam itibariyle buraya ulaştım. Şimdi bu güzel ülkeyi beraber keşfedelim. Buraya Gürcistan'dan geçtim ben. Kazbegi şehrindeydim. Orada güzel dağlar ve tapınaklar vardı. Oraları ziyaret ettikten sonra sınırdan önce Vladikavkaz'a, daha sonra da Çeçenistan'a, bugünkü başkent Grozny'ye geldim. Aslında sınırdan geçişim pek kolay olmadı. Pasaportumda bulunan bazı damgalardan dolayı 1 saat kadar tuttular. Daha sonradan da gelişim yine kolay olmadı. Vladikavkaz'dan Grozny'ye bir taksi tutmak zorunda kaldım. Ayrıca dün gece çok fena bir yağmur vardı. O yağmur da gelişimi çok zorladı. Burası Çeçenistan Ulusal Müzesi. Normalde burayı ziyaret edecektim ama restorasyona girmiş. O yüzden devam ediyorum. Burası Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu ve 2004 yılında bir bombalı saldırıda öldürülen Ahmet Kadirov'a adanmış bir anıt ve müze. Sanırım burası Ahmet Kadirov'un çalışma odası. Ahmet Kadirov aynı zamanda müftü. Özbekistan'da İslami ilimler eğitimi almış.
Şimdi de başkentte Berkat adında bir pazara geldim. Böyle muhtelif birçok ürünün bulunduğu güzel bir pazar. Эти по 800. Başkent Grozny hem binalarıyla, yollarıyla çok güzel bir başkent. Yollar çok geniş. Sokaklar çok temiz. İnsanlar da çok cana yakın. Şehrin birçok noktasında eski Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un fotoğrafları bulunuyor. Burası da yine başkent Grozny'de bulunan Ahmet Kadirov Camii. Cami görüldüğü gibi Osmanlı mimarisine göre inşa edilmiş. Cami 2008 yılında inşa edilmiş. Yine Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Ahmet Kadirov'un ismini almış. Aynı zamanda buraya Çeçenistan'ın kalbi de deniyor. Ahmet Kadirov ilginç bir karakter. 1991'de burada Cevher Dudayev'in ilk cumhurbaşkanı oldu. Çeçen Cumhuriyeti'nde müftü vazifesini ifa ediyor. Daha sonradan Ruslara yanaşarak kendisinin de ilk cumhurbaşkanı olduğu yeni bir cumhuriyet ilan ediliyor burada. Bu da Çeçenistan'ın bayrağı. Başkent Cevher Kale'de veya diğer ismiyle Grozny'de gece çöktü. Burası iki savaş geçirmiş. Birinci Çeçen Savaşı ve ikinci Çeçen Savaşı geçirmiş bir şehir.
İki savaş sonucunda tamamen yıkılmış, harabeye dönmüş. Daha sonra Rusya'nın da desteğiyle böyle büyük bir cami, büyük binalar yapılmış ve şehir yeniden imar edilmiş. Grozny railway station looks like a graveyard of Russian tanks. These are the first pictures of the defeat the Russians suffered here, perhaps the most humiliating of their campaign so far. Мы не сепаратисты. Это народ воюет, а не сепаратисты. Сепаратисты воевали, давно разбежались бы. Мы не сепаратисты. Мы народ, который хочет свободы и хочет свободно жить, как и другие народы мира. И это наше право, данное нам Всевышним, и никому его от нас не отнять. Аллаху Акбар! Herkese yeni bir günden selamlar. Bugün Şeyh Şamil'in başkenti, Şamil Basayev'in doğduğu, Kafkas direnişinin bir dönemler merkezi olan Vedeno şehrine gidiyorum. Haydi başlayalım. Otobüs terminaline ulaştım. Buradan uygun minibüsü bulup yola çıkacağım. Vedeno'ya ulaştım. Burada diğer şehirlerde olduğu gibi böyle bir kapalı pazar, yine çevresinde açılmış sergiler var. Şehrin böyle farklı noktalarına üzerinde Kadirov'un fotoğrafının olduğu ve terörizme destek verilmemesi gerektiğini söyleyen bu tip billboardlar var. Burası Vedeno Merkez Camisi. Bir içine girelim. Bakalım birilerini görürsek sorabilirsem birkaç soru da sorarım. Cami kapalı. İlginç. Şimdi şehrin mezarlığına geldim. Mezar taşları gerçekten ilginç. Vedeno, Çeçen tarihi için çok önemli bir merkez. İmam Şamil, Şeyh Şamil 1859'a kadar olan direnişinde başkent kabul edilen Vedeno ve çevresini savunmuş. 1859'daki meşhur Vedeno Muharebesi'nde mağlup olunca burası Rusların eline geçiyor. Yine 1919-1920 yılları arasında burada Kafkas İslam Emirliği kuruluyor. Daha doğrusu Kuzey Kafkas İslam Emirliği. Oranın da başkentliğini yapıyor Vedeno. 1919-1920 yılları arasında. Burada para basılıyor. Bağımsız bir devlet olduklarını ilan ediyorlar.
Yine Kafkas direnişinin önemli komutanlarından Şamil Basayev de burada doğmuş, hayatını burada geçirmiş. Belli bir kısmını en azından. 1995'te burada evi bombalanıyor Şamil Basayev'in Ruslar tarafından. Ve aile üyelerinden 11 kişi hayatını kaybediyor. Bir de genel olarak bir Çeçenistan değerlendirmesi yapmam gerekirse, genel olarak Çeçenistan'ın şehirlerinde, başkent Grozny'de, burada diğer şehirlerde Çeçen tarihinin bir kısmı tamamen böyle ıska geçilmiş, görmezden gelinmiş gibi. Normalde ciddi kahramanlara sahip olan Çeçen milleti sadece tarih olarak son 50 yılı Ahmet Kadirov'la beraber olan ülke tarihi gözler önüne seriliyor. Herkese o gösteriliyor. Şehir meydanlarında, merkezlerde, okullarda, devlet binalarında sürekli Ahmet Kadirov'un, Ramazan Kadirov'un fotoğrafları var. Tabii Putin'le ve bazı diğer Rus komutanlarla beraber. İşte büyük Çeçen kahramanlarından herkesin bildiği İmam Şamil, Şeyh Şamil, Şeyh Mansur gibi kahramanların hiçbir yerde, yani şu ana kadar hiç görmedim, hiçbir yerde anılarının yaşatıldığı bir anıt, bir okul veya herhangi bir şey görmedim. Hatta ilginç hediyelik eşyalar ve benzeri şeylerde dahi yok. Yani hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Sadece son 50 yıl, hatta 50 yıl da denmez, 50 yıldan da az bir sürelik tarih, Çeçen tarihi olarak insanlara sunuluyor. Böyle Vedeno'da gidebileceğim çok fazla bir yer de yok. Biraz daha dolaşıp buralarda devam edeceğim. Ama burası gerçekten çok güzel. Yeşillik, böyle ufak güzel bir şehir. Zaten biraz daha aşağısı Dağıstan oluyor. Sonraki rotam da orası olacak. Şimdi devam edelim. Bugünkü devlet başkanı Ramazan Kadirov'un babası Ahmet Kadirov 1. Çeçen Harbi'nde aslında Çeçen ordusunun yanında, o saflarda savaşıyor. İlk olarak Cevher Dudayev onu müftü yardımcılığı görevine getirmiş. Daha sonra Çeçenistan'ın büyük müftüsü olmuş, baş müftüsü görevine geliyor. 1. Çeçen Harbi kazanıldıktan sonra Şamil Basayev Dağıstan'da silah zoruyla bağımsız bir devlet kurmak için harekete geçiyor. Ahmet Kadirov buna karşı çıkıyor ve bunların yanından ayrılıyor. Daha sonra Ruslar 2. Çeçen Harbi'ni başlatıyor. Bu Çeçen Harbi'nde Ahmet Kadirov Çeçenlere Ruslarla savaşmamaları için fetva veriyor. Ve Ruslarla beraber buradaki Çeçen mücahitlere karşı savaşıyor. Sonucunda Çeçenler mağlup çıkınca Ahmet Kadirov Ruslar tarafından Çeçenistan Devlet Başkanı ilan ediliyor. Ve o gün bugün devam ediyor bu düzen. Böylece Çeçenistan videosunun sonuna geliyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.